Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Yeni Kahire'deki binada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyor. Erdoğan'ın da gelişiyle birlikte sanıyorum son herhalde bütün liderler tamamladı gelişmeleri. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini tahmin ediyorum. Toplantı başlayacak önce bir açık oturum olması planlanıyor. Bu açık oturumla birlikte liderlerin Filistin, Lübnan meselelerinde önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ardından da bir aile fotoğrafı çekilmesi planlanıyor. Aile fotoğrafının ardından da Filistin ve Lübnan özelinde düzenlenen oturuma katılacak liderler. Filistin ve Lübnan özelinde düzenlenecek bu oturumda oldukça önemli. Her lider geldiğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na, oradaki Cumhurbaşkanlığı sarayındaki o anı defterini, hatıra defterini imzalıyor. Biraz önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da oraya oturmuş ve o anı defterini imzalamıştı. Burası, biraz da buradan bahsetmek lazım herhalde. Kahire, Yeni Kahire, Yeni Kahire olarak geçilen, değerlendirilen Mısır'ın yeni yönetim merkezi burası. Artık Mısır'ın ana kamu kurumları, devlet daireleri, birçok bölge bu Yeni Kahire'de, şu anda ekranlarınıza gelen bölgeye taşınacak ve burada Mısır devleti yönetilecek. Bundan böyle o eski Kahire'de ya da daha merkezde yer alan Kahire'de nüfus yoğunluğu 40 milyonu aşmış durumda. Yani Mısır'ın toplam nüfusu 100 milyon, 40 milyonu Kahire'de bulunuyor. Hal böyle olunca da burada trafik sıkışıklığı ciddi anlamda had safhaya ulaşmış durumda. Yaşam şartları ciddi anlamda problem olmuş durumda. En azından devlet dairelerinin şehrin uzak kısmına, dış kısmına taşınmasıyla birlikte bu en azından merkez Kahire'deki kaosun da bir noktada önüne geçilmesi planlanıyor. Bu trafik sıkışıklığının, insan yoğunluğunun da azalması bekleniyor. Devlet daireleri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başkanlık Sarayı, bakanlık binaları ve çok sayıda kamu kurumu da şu an itibariyle ekranlarınıza gelen bu bölgede olacak. Burası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ya da Başkanlık Sarayı'nın yeni binası. Burada düzenleniyor toplantı, burada düzenlenecek toplantı. Bu açıdan da oldukça önemli. Zaten 2 ya da 3 yıl oldu burası tam anlamıyla faaliyete geçeli. Şu anda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan an itibariyle Abdülfettah el-Sisi tarafından karşılanıyor. Sisi bütün konuklarını, bütün davetlilerini bekliyor orada. Hepsiyle birebir ilgilenerek, onlarla konuşarak, onları kapıda karşılayarak misafirperverliğini de göstermiş oldu. Şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan o ana salona giriş yaptı. Abdülfettah el-Sisi de şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşı karşıya geldiler. Selamlaşıyor iki lider. Mısır ve Türkiye bölge açısından hem Filistin meselesi hem Lübnan meselesi açısından oldukça önemli iki aktörden biri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da artık zirveye teşrif etmesiyle birlikte salondaki tüm liderler de gelen tüm liderler de artık yerlerini almış durumda. Bundan sonra herhangi bir liderin gelmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bütün liderler şu an itibariyle salondalar. Burası Cumhurbaşkanlığı, Başkanlık Sarayı, Mısır Başkanlık Sarayı, Yeni Kahire'de yer alan bu Başkanlık Sarayı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. D8 Liderler Zirvesi yapılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıda yerini alıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını rica ettiğini ifade edebiliriz. Abdülfettah el-Sisi'nin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istediğine dair kaynaklardan
bilgi de aldık. Çünkü yaşanan bu problemler, yaşanan sıkıntılar ciddi anlamda önemli. Pezeşkiyan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştiriyor. Hemen arkasında Filistin Başbakanı Mahmut Abbas da şu an itibariyle D8 liderler zirvesine katılmak için toplantıda. Malezya ve Endonezya başkanları da şu an itibariyle o noktada. Pakistan Cumhurbaşkanını görüyorum. Özür diliyorum, Başbakanını görüyorum. Şahbaz Şerif de şu an yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğu bir ülke Pakistan. Şahbaz Şerif de şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir tokalaştı. Bütün liderlerle selamlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birkaç dakika sonra işte bu gördüğünüz yeni başkanlık sarayında, Kahire'deki yeni başkanlık sarayında liderler önemli konuları konuşmak için bir araya gelecekler. Burası Mısır'ın yeni başkenti. D8 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. 11. Liderler Zirvesi yapılacak bugün. Artık toplantıya dakikalar kaldı. Dün itibariyle de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan buradaydı. Hakan Fidan bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında. Dünden itibaren önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Mısırlı mevkidaşıyla görüştü. Buraya katılan liderlerle, buraya katılan ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Ve şu anda da liderler Mısır'dalar. Buradan verilecek mesajlar önemli. İsrail'in yayılmacı, işgalci politikalarına sert bir mesajın verilmesini bekliyoruz. En azından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Çünkü özür diliyorum, İsrail, Suriye'yi, Golan Tepelerini işgal etti. Yaşanan bu devlet boşluğunda. Aynı zamanda Lübnan'a yönelik saldırıları halihazırda devam ediyor. Hatta ve hatta yaşanan 7 Ekim'deki saldırılar artık bir yılı aştı. Bu saldırılarda Mısır'ı da hedef aldı İsrail. Mısır'daki Refah sınır kapısını hedef aldı. Orada yaralanan askerler oldu. İsrail'in bu saldırgan, yayılmacı, işgalci politikalarına bakalım buradan güçlü bir ses çıkacak mı? Liderlerin amacı bu. Buradan verilecek mesaj önemli ki halihazırda bu toplantının akabinde Suriye meselesi de zaten konuşulmadan edilmeyecek meselelerden biri.